Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber çoğumuz için en mantıklı aralık yani 15.000 ile 20.000 bandında en iyi telefonları inceleyeceğiz. Ve baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Fiyatını hak etmeyen hiçbir cihazdan bahsetmeyeceğim. Yani bu cihazlar dışında başka bir telefona bakmanıza gerek yok. Daha yüksek bütçeler içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ayrıca sohbet edebileceğimiz soru cevap kısmı ve gerçek indirimleri paylaştığım Discord sunucumuz açıldı ve mutlaka bekliyorum. Linkleri hem açıklama hem de yorumlarda olacak. WhatsApp kanalımızda var. Onu da aşağı bırakırım. Ve bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi hemen alınabilecek en ucuz telefonumuza başlayalım. Burada Poco X6'yı görüyoruz. Bence tasarımsal açıdan X6 Pro'dan da daha şık ve daha sade bir tasarımla beraberiz. Arka kapakta kullanılan mat yüzeyin X6 Pro'ya oranla daha az parmak izi bıraktığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Ve X6 Pro'ya oranla da daha hafif bir telefonla beraberiz. 7.9 mm kalınlık, 181 gramlık ağırlığıyla da tek elle kullansak da elimizi çok yoracak bir telefon değil. 6.67 inçlik Full AMOLED X6 Pro'da olan ekran burada da kullanılmış. 120 Hz Full HD Plus ve 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. X6'nın ekran kısmındaki en önemli artısı aynen X6 Pro'da olduğu gibi 1800 nitlik maksimum parlaklığı. Orta segmentin en güncel işlemcilerinden Snapdragon 7S Gen 2'yi görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM eşlik ediyor ve 256 GB depolamanın da UFS 2.2 ile geldiğini söyleyeyim. Kamera kısmında da arka tarafta üçlü kamerayı görüyoruz. 64 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve arka kamerayla da 4K 30 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5100 mAh batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Hoparlör tarafında da Dolby Atmos stereo hoparlörlere yer verilmiş. İkinci sırada eğer ekran kalitesi ve kameranın fotoğraf tarafı benim için birinci öncelik ve tasarımsal açıdan gerçekten premium bir cihaz istiyorsanız Honor 90 önümüze çıkıyor. Honor 90'da 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast, renk doygunluğu, genel kalite gerçekten muazzam bir seviyede. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Snapdragon 7 Gen 1 bizlerle beraber. Burada 12 GB RAM ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. 4K 30 FPS'te EIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. 5000 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. Üçüncü sırada bütçem 16.000 bandında ve kamerayla performans benim için birinci öncelik. Ve bu noktada ikisinden de feragat etmek istemiyorum diyorsanız alınabilecek en mantıklı telefon kesinlikle ikinci nesil 2024 versiyon S21FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş. 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz ve ikinci nesil S21FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 120
128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. 4. sırada benim bu fiyat bandındaki iki favorimden biri yani X6 Pro'yu görüyoruz. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde öne çıkıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Flav AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor. Ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem AIS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. Ve ekran kasa oranı hariç her yönüyle tam bir amiral gemisi olan 20.000 bandının en iyisi S23FE. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, 6.4 inç dinamik AMOLED 2x panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil, genel kullanım, sosyal medya, ortalama bir kullanıcıysanız verimlilik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Dostlar şimdi son bir değerlendirme yaparsak eğer 15.000'e daha yakın bir bütçemiz varsa burada Honor 90 hem ekran kalitesi hem performans hem de kamera yönünde gerçekten en mantıklı telefon. Ama ben bu fiyatlarda Xiaomi bir telefon istiyorum diyorsanız X6'da 7S Gen 2 Full HD Plus Flav AMOLED ekranı ve stereo hoparlörüyle gayet mantıklı. Ama bütçem 16.000 bandındaysa bana sorarsanız hem kamera hem de performans olarak Galaxy A55'ten de daha mantıklı olan ikinci nesil S21FE'yi alırdım. Fakat bütçem yine bu aralıkta ama benim birinci odam ekran kalitesi ve performans diyorsanız bu noktada 24.000'e kadar da herhangi bir rakibi olmayan X6 Pro çok mantıklı iken ekran kasa oranı hariç ben her yönüyle bir amiral gemisi istiyorum ve kamera benim için en önemli öncelik diyorsanız S23FE de aynen X6 Pro gibi rakipsiz bir telefon. Açıkçası listeyi de genel anlamıyla değerlendirirsem bu telefonların hepsi sadece fiyat
fiyat performans olarak değil, deneyimi ve uzun ömürlük tarafını düşündüğümde en iyi telefonlar diyebilirim. Ayrıca sohbet edebileceğimiz soru cevap kısmı ve gerçek indirimleri paylaştığım Discord sunucumuz açıldı ve mutlaka bekliyorum. Linkleri hem açıklama hem de yorumlarda olacak. WhatsApp kanalımız da var. Onu da aşağı bırakırım. Peki sizce bu fiyat bandında hangi telefon alınır? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu seri daha yüksek bütçeler için de gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.